Geçmiş yıllarda sadece saçlar beyazlayınca akla gelen saç boyaları günümüzde daha sık ve erken yaşlarda kullanılır oldu. Beyazlarını kapatmak, saç rengini değiştirmek isteyenler sık sık bu ürünlere başvuruyor. Hatta artık küçük çocuklar bile saçlarını geçici boyalarla renklendirebiliyor. Uzmanlar saç boyasının erken yaşlarda ve çok sık kullanılmasının saç boyasına karşı gelişen alerjik reaksiyonlarda artışa neden olduğunu söylüyor. Özellikle kalıcı boyalarda bu riskin çok daha fazla olduğu biliniyor. Doğadaki sağlık ekibi saç boyasının zararlarını sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İnternette insanlar saç boyaları ciddi alerjik reaksiyona neden olabilir mi? Saç boyasındaki riskler nelerdir? Saçları boyamadan önce nelere dikkat edilmeli gibi sorulara cevap arıyorlar. Uzmanlar saç boyası veya benzeri ürünleri kullanmadan önce bazı önemli faktörleri göz önünde tutmanın faydalı olduğunu söylüyor. İlk defa saç boyatacak kişilerin bu işlemi evde yapmaktan kaçınması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, herhangi bir alerji gelişmesi durumunda ilk iş olarak boyanın hemen saçtan uzaklaştırılması için saçların bol suyla yıkanması gerektiğini söylüyor. Peki saç boyası başka hiçbir sebep olmadan ölüme neden olabilir mi? Saç boyatmadan önce ya da kendimiz boyarken bir alerji testi yapmalı mıyız? Boyaların üzerinde böyle bir uyarı yazısı var mı? Şimdi gelin saç boyalarının olası zararları konusunda merak edilen bazı soruların cevaplarına birlikte bakalım. 1. Saç boyalarının içindeki hangi maddeler alerjik reaksiyona neden oluyor? Birçok saç boyasında kısaca PPD denilen parafenilen diamin maddesi başta olmak üzere amonyak, resorsinol, naftol ve persülfatlar gibi birçok kimyasal bulunur. Özellikle PPD maddesi saç derisi üzerinde ve ciltte alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Cilt, gözler, boğaz ve akciğerler için çok zararlı olan amonyak ise akciğer hasarına, astımlı veya alerjik bünyelerde ciddi astım ataklarına ve ölümlere bile neden olabiliyor. 2. Saç boyası ölüme sebep olur mu? Saç boyalarının alerji yapma potansiyeli var. Alerji durumu normal zararlı etkilerden ve toksik etkilerden çok farklı bir durumdur. Hassasiyet bir kişinin normalde tolere edebileceği maddelere karşı alerji geliştirmesi anlamına gelir. Hafif vakalarda saç boyalarına karşı ciltte alerjik reaksiyona, kafa derisi, boyun veya sırtta kaşıntıya neden olabilirken ciddi vakalarda aşırı kızarıklık ve yüzde şişme olabilir. Daha da ötesi ölüme kadar gidebilir. Ayrıca kişi bir kez kimyasal bir maddeye duyarlı hale geldiğinde bu maddeye yeniden maruz kaldığında alerjik reaksiyon geliştirebilir. 3. Defalarca saç boyası kullanan birinin aynı saç boyasına aniden alerjik reaksiyon göstermesi mümkün mü? Erken yaşlarda saç boyasına başlanması ve saç boyası kullanımındaki artış, saç boyasına karşı gelişen alerjik reaksiyonlarda da artışı beraberinde getirdi. PPD, alerjik olaylardan en sık sorumlu olan kimyasal maddedir. Bu maddeye alerjisi olan kişilerde saç boyalarının içerdiği farklı maddelerle çapraz alerjik reaksiyonlar gelişebilir. 4. Yama testi nedir? Saçları boyamadan yama testi yaptırmak mı gerekiyor? Saç boyalarının alerjik etkilerini öğrenmek için yama testi yapmak gerekiyor. Yama testi, cilt reaksiyonlarını değerlendirmek ve alerjik reaksiyon riskini ölçmek amacıyla kullanılan bir tür deri testidir. Bu test bir kişinin belirli bir maddeye karşı alerjisi olup olmadığını belirlemek için uygulanır. Bu test, cilt reaksiyonlarını değerlendirmek için güvenli ve etkili bir yöntemdir. Ancak sonuçların doğru bir şekilde yorumlanması çok önemlidir. Saç boyası gibi cilt ürünlerini kullanmadan önce alerji testi yapılması, potansiyel alerjenlere karşı reaksiyon riskini azaltmada yardımcı olabilir. 5. Saçınızı her boyadığınızda test yapmalı mısınız? Saç boyası ürünlerinin çoğunda ürünü güvenli bir şekilde kullanmanız için öneriler ve uyarılar yer almaktadır. Bu etiketi dikkatlice okumak ve üreticinin önerilerine uymak önemlidir. Bunun haricinde eğer kişi daha önce saç boyası veya benzeri ürünleri kullanmış ve herhangi bir reaksiyon göstermemişse bu durum alerji testi yapma zorunluluğunu azaltabilir. Ancak her insanın vücut kimyası farklıdır ve geçmişteki reaksiyonlar gelecekteki reaksiyonları tahmin etmede kesin bir gösterge olmayabilir. Saç boyası veya benzeri ürünleri kullanmadan önce bir dermatolog veya sağlık personeline danışmak her zaman iyi bir fikirdir. 6. Kendi kendinize alerji testi yapabilir misiniz? Küçük bir bölümde boya kullanarak kendi başınıza test yapmak güvenli değildir. Alerjik reaksiyonlar aniden
ve şiddetli bir şekilde ortaya çıkabilir ve bu tür bir deneme kişinin sağlığını riske atabilir. Ayrıca alerjik reaksiyonların ciltteki belirtileri farklı olabilir ve uzman olmadan doğru bir şekilde yorumlanması zor olabilir. 7. Evde saçlarını boyayanlar nelere dikkat etmeli? İlk defa saç boyatma işleminin mümkünse evde yapılmaması uygun olur. Ancak her şeye rağmen herhangi bir alerji gelişirse ilk iş olarak boyanın hemen saçtan uzaklaştırılması gerekir. Bunun için saçlar bol suyla yıkanmalıdır. Saç boyalarının bazı zararlarını anlattık. Sizlerden son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi lütfen ihmal etmeyiniz.